DNA ortaya çıktı dünyada ve teknolojik üsler birliği dedi ki bu artık programlanabilir bir hastaya sahip, yapıya sahip diyor galaktik ortamı. Galaktik ortam genetik uzay bölgeleri deniliyor. O halde biz onlara program verelim. Nasıl program verebiliriz? Tabii ki genetik uzay bölgelerine her bir galaktik özün ihtiyacı duyduğu programlar verilebilir. Yani çekirdek dünyada sadece bir tane mi DNA ortaya çıktı? Hayır. Çekirdek dünyada birden fazla DNA var. Çünkü neden? Hem bitkisel planktonik yaşam hem de hayvansal planktonik yaşamın aynı anda ortaya çıktığını görüyoruz. Mikroskobik. Ve bu canlı türleri hangi özün deneyimsel ihtiyacına binaen devreye sokulacaksa teknolojik üsler de bu mahiyete uygun evrim türlerini çekirdek dünyada oluşturuyor. Planktonik dahi olsa. Daha sonra dünya yüzeyinde bir sürü hayvansal ve evrimsel türlerin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Tabii ki dünyanın atmosferik koşullarına baktığımızda, o atmosfere veya o hidrosferik koşullara baktığımızda o ortamın özelliklerine sahip evrim türleri ortaya çıktı denilir. Bilimsel açıdan ele aldığımızda, dünya bilimsel açısından. Çünkü oksijen veya azot miktarı şu an bizim soluyabildiğimiz miktarda olmayabilir. Ki şu an bizim soluduğumuz havadan daha temiz havaya sahip bir dönemde yaşadık. Dünya yüzeyinde. Ve o koşullara uygun da evrim türleri ortaya çıkıyor. Evrim türleri ortaya çıkıyor da böyle patlananlar rastlantısı olarak değil yine. Hiçbir şey tesadüfen değil dediğimiz gibi. Hepsi bir plan ve program dahilinde. Neydi o plan, ne diyorduk? Çekirdek Dünya Seyir Programı ve Çekirdek Dünya Varoluş Programı. Şimdi o zaman bunlar nasıl ortaya çıktı? Bakın, bu program yapılırken bizim tanrısal özlerimizin program yaptığını ifade ediyor. Bir tanrısal öz kendi haslet ve değer ve keyfiyetleriyle alakalı bilgiye sahiptir. Yani kendisinin çekirdek dünyada yaratılış programı için gerekli olan hangi evrim türüne ihtiyacı olacak, hangi evrim türünü kullanması gerekiyor veya kullanmaması gerekiyor, bunu zaten bilir. Bunun yanı sıra hangi evrimsel koşullara tabi tutulması gerektiğini, hangisiyle muhatap olması gerektiğini, hangi objeyle, sujeyle, hadiseyle karşılaşması gerektiğini zaten biliyor. Yani kendisini tanrısal özce, madde kainata çekirdek düzeninde bütünü bütüne yaratabilmesi için olanak sağlayacak ortamın tüm koşullarına hakim. Buna uygun program yapmış. Ve bu programı ne yapıyor? Kademeli olarak aşağı indirişle söz konusuydu ya. Aracı plana diyor ki, benim çekirdek dünyada kendimi devreye sokabilmem için, yaratılışımı devreye sokabilmem için şu programa ihtiyacım var. Sizler şu mahiyette benim için robotik kalıplar inşa edebilirsiniz. Şablonları şu. Sirius ve Vega bu sırada devreye giriyor. Ve onlara gelen yüksek talimatlara uygun olarak çekirdek dünyadaki evrim türlerinin oluşmasını sağlanıyor. O yüzden çekirdek dünya evrim türleri oluşturma ve denetleme yetkisi teknolojik üsler birliğine verilmiştir diyoruz. Yani orada tanrısal özlerinden gelen talimatlara uygun olarak X ağacıyla bilmem ne hayvanının ortaya çıkışı sağlanılıyor. Ve bunlar için ortam sağlık habitatları, ekosistemlerinin oluşması için ortamlar oluşturuluyor. Bir dönem, düşünsenize, günümüzde dinozorların bulunduğunu bir dönemde yaşamışlar dünyada. Ama sonra bir bakıyorsunuz birden yok olmuşlar. Neden yok olmuş bu evrim türü? Çünkü tanrısal özler diye bilinen bu varlıkların çekirdek dünyada dinozor denilen evrim türleri üzerinde deneyim yapmaya ihtiyacı sona ermiş. Diyeceksiniz ki günün birinde bu tanrısal özler dediğim şeyler, potansiyeller bizlerle alakalı ihtiyaçları kalmazsa ne olur? Hayır, zaten hedef insan. Neden? Çünkü dedi ki insan en güzelinden yaratılmış ve tanrısal öze en yakın, en benzeyen tür. Hedef insansal bir prototip ortaya çıkarmak. O prototip üzerinden önce kendisinin alfalığını, sonra betalığını ve sonra omega karakterle yaşamını devreye sokmak. Bu kadar plan, proje yapılmasının tek amacı bu. Çekirdek dünyada emsal alınacak bir şekilde yaratımı
Ama nasıl diyor? Aktif varoluş değil, aktif yaratılışı devreye sokmak hedef edilmiş durumda tanrısal özler için. Evrim türüne ihtiyaç kalmadı, ortadan kalkmış mı? Kalkmış. Dünya insanı bunu nasıl değerlendirdi? Doğal afetler olarak değerlendirildi. Sadece dinozorlar mı yok oldu? Bitki türleri de yok oldu. Yeni türler ortaya çıktı. Koca koca ağaçlar vardı o dönemlerde. Ama dünyanın atmosferi değiştiği için kurudular. Değiştiler, ortamsallık oluşmadı. Bir ağaçta devinen de bilinç, demin söylediğim gibi, bir hayvanda da devinen bilinç, bir elementsel evrimi yaşayan, o atomsal bilinci yaşayan da bir bilinç. Hepsi kendi ihtiyaçlarını, evrimsel ihtiyaçlarına binaen o formlarda devingenlik sağlıyorlar. Ve deneyim yapıyorlar ve evrimleşiyorlar. Tekamülün yolu bu. Evrim dememin nedeni de aslında baktığınızda ilk dersten beri söylemeye çalıştığım şey gibi, varlık, daha doğrusu tanrısal özler kendi doğasallıklarının genel karakterine sahip olarak sergilemek istedikleri haslet, değer ve keyfiyetlerinin üzerinde yetkinlik, uzmanlık kazanma ihtiyacından dolayı aslında evrimleşiyorlar. Yoksa onun enerji kaynağı safhasında zaten bir yaşam sürdürüyorlar ve olma bazında hiçbir etkinliği yok. Etkinliği derken burada bir vasat bir şeyden bahsetmiyorum. Çekirdek dünyadaki gibi etkinlikten bahsediyorum. Ne yapıyorlar? O zaman çekirdek dünyada yaşamsal ortamsal bir koşul hazırlıyorlar ve o koşula uygun da deneyimlerini, evrimlerini, görevlerini sürdürmeyi hedef ediyorlar. Geldik yeni DNA'ya. DNA hayvansal ve bitkisel evrimden itibaren başlıyor. Bitkinin DNA'sı ile hayvanın DNA'sı arasında farklar gözükebilir. İnsanla hayvan arasında da çok ufak nüanslarla farklılıklar gözükebilir. Ve geçen derslerde zaten bunlardan bahsetmiştim. Ve bu nüanslar aslında bir şey değiştirmiyor. Sadece bizler için önemli olan, yani insani robotik kalıptayken bir DNA'nın yapısı farklı şekilde programlanabilir özelliğe sahip olması. Başka bir şey değil. Neden? Çünkü insan beyni nöronlardan oluşuyor. Bu nöronların çekirdeklerinde de ne dedik? DNA'lar var. Bu DNA'ların karakteri öyle bir şekilde değiştirilebiliyor ki beynin etkinliğiyle. Çünkü beyin de aynı zamanda programlanabilir bir kompütür. Aygıt, teknolojik bir aygıt. Bu iki özellik, iki muazzam özellik, deneyimci özün kendini çekirdek dünyada yaratmasını sağlıyor. Bu yaratım için gerekli olan proses ise kendi doğal öz enerjisiyle öz bilgisini DNA'nın genetik uzay bölgelerine nakşetmesi. Evet, konumuzda sık sık DNA ile alakalı ve insan beyni ile alakalı vurgulamalar yapıyoruz. Tekrar yapmaya devam edelim. DNA'nın galaktik uzay boyutu derken neyi kastediyorduk? Her bir DNA'nın bağları var. Bu 4 tane baz karakterli bağın birbirleriyle kombinasyonları sonucu oluşan bir yapı var. Strüktür yapı var. Bu iki sarmallı bir strüktür yapı. Ve biz bu strüktür yapının arasındaki iki bağ yapı arasındaki boşluğa da DNA'ya ait galaktik uzay diyoruz. Bu bütünsel yapıya da DNA'nın galaktik aktif platformu ifadesini kullanıyoruz. Ve bu ortamsallığın da uzaysal değerinden dolayı ne yapıyoruz? Sporlarla program verebiliyoruz. Onlara duyarlılık yükleyebiliyoruz ve bilgi gücü, yani özel bilgi ve gücü ekebiliyoruz diyoruz. Ekilen bu bilgi ve güç sayesinde bir tanrısal öz kendine ait hasletleri, değerleri ve keyfiyetleri açığa çıkartıp yaratabiliyor diye kullanmıştık. Hemen bahsedelim. Diğer bir konudan bahsedelim daha doğrusu. Şöyle demişiz. Evrim türlerinin ortaya çıktık. Evrimde ters gitme gibi bir söz konusu yok. Evrimde daima ileriye gitmek var. Ama evrimin duraksanması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Evrimin en büyük köstekçisi nedir diye soracak olursak onu da kişisel ego diyebiliriz. Her şey plan ve programın kusursuz şekilde işlenmesi için devreye alınmışken
Çekirdek dünyanın kendine has özelliklerinden dolayı da alternatiflerinin de hesaplanması gerekiyor. Hesaplanarak devreye sokulması gerekiyor. Tabii ki bu devreye sokuldu. Kimler tarafından? Tanrısal özler tarafından. Ve varlık kendisinden beklenen kişisel egosuna ait çıkıntılı halleri sergilemekten uzak kalırsa, ki bu çıkıntılı hallerden kastımız neydi? Öncelikle kin, nefret, öfke, kıskançlık, haset gibi basit gibi gözüken ama insanın gönlüne çok zarar verebilecek olgulardan uzak durması lazım. Bu çıkıntılı hallerden kurtulduğu vakit zaten tanrısal özüne ait hasletleri, değerleri, keyfiyetleri yaratabilir aşamaya geliyor. Ne yapacak ilk başta? Global, evrensel bir kişiliğe sahip olacak. Yani yersel adaptasyon sürecinden göksel kişiliği oluşturacak bir sürece giriyor. O göksel kişiliğini oluşturmasının akabininde ortaya çıkacak evrensel insan numunesi, global evrensel insan ifadesini kullanıyoruz. Bu kişilik ortaya çıkıyor. Bu kişiliğin üzerinden ancak tanrısal öz kendini devreye sokuyor. O yüzden aracı plan. Direkt alfa karakterli bir pordan, alfa karakterli bir varlıktan devreye sokulmuyor. Peki, alfa insandan global evrensel bir insan dediğimiz beta insana geçiş nasıl gerçekleşiyor? Yine işimiz DNA'ya kaldı. Yani ama hangi DNA? İnsan beynindeki DNA. İnsan beynindeki DNA'ya biz ne yapabiliyoruz? Programlar verebiliyoruz. O programların mahiyetleri yine 3 kıymette oluyor demiştik. Alfa karakterli, beta karakterli ve omega karakterli. Beta karakterinin şöyle bir özelliği var, bir de omega karakterinin bir özelliği var. Alfa karakteri alfa, tüm Samanyolu galaksisi dahil olmak üzere çekirdek dünyadaki tüm alfa frekansına uygun programları devreye sokabilecek şekilde programlanabiliyor. Beta'yı ikiye ayırıyoruz. Beta 1 ve beta 2. Beta 1 için ne demiştik? Melekut. Beta 2 için de ne demiştik? Ceberut. Beta 1 için tekrar vurgulayalım. Melekut için Sahabe 3. Melekut için ne demiştik? Beta 2. Yani Andromeda galaksisi. Omega 1 ve Omega 2 kavramımız da var. Bunun için ne diyeceğiz? Birisi asil, birisi Ra karakterli, ortamsallık veya karakterli porlar diyeceğiz. Kıstas olarak baktığımızda ikisi de süper makro ama bir tık üstü desek yanlış olmaz. Evet, alfa, beta, omega karakterli porlar insanın beyninde var. Alfa, beta, omega karakterli porların insan beyninde açılıma uğramasıyla ne oluyor? Sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında oluşturulan evrenler dahil olmak üzere süper güç boyutlarının her biriyle insan çekirdek dünyadayken iletişime geçebiliyor. Yani siz şu an çekirdek dünyada yaşıyorsunuz ya, veya ben de çekirdek dünyada yaşıyorum ya, bir o kompütürümde öyle kodları açığa çıkartırım ki alfa karakterin dışında beta veya omega karakterli programları, kodları açarım ve ona uygun enerjileri devreye sokarım. Ben bunların aracılığıyla olduğum yerden beta boyutlarıyla ve omega boyutlarıyla iletişime geçebilirim. İslam tasavvufu böyle bir yaşamı yaşayabilen varlık için alemi nasut varlığı ifadesini kullanıyor. Yani ne demeye çalışıyor? Diyor ki varlık çekirdek dünyada berzahını yaşarken diyor hem melekutünün hem de ceberutünü yaşayabilir aynı anda. Her ikisini yaşayabilen varlık alemi nasut varlığıdır ifadesi geçiyor. Galaktik ortamlar için böyle. Diğerleri için ne deniyor? Lahut alemi. Mesela omega karakterli yaşam için lahut. Eğer lahut alemine uygun yaşamı sürdürürsek yine alemin nasut varlığı olabilir miyiz? Olabiliriz. Çünkü hem çekirdek dünyadayız hem de lahut alemine uygun yaşamı sürdürebiliyoruz veya o boyutlara ait frekanslarda titreşebiliyoruz. Her iki koşulda da varlık için hedeflenen şey nedir? Alfadan öte beta, beta'dan sonra omega uygun yaşamı çekirdek dünyada devreye sokmak. Yine hedefine en başta çekirdek dünya programı, seyir programı için devreye sokulmuştu. Bir tanrısal özün, yani sonsuz sınırsız urgan potansiyelin yüz görünüm noktası olan tanrısal özün kendini çekirdek dünyada yaratığı bazında devreye sokması. Başka da bir şey yok.